Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle pratik yapımıyla davet sofralarınız için kolayca hazırlayabileceğiniz tavuklu sultan kebabı tarifini paylaşmak istiyorum. Bir adet patlıcanı alacalı şekilde soyup kuşbaşı şeklinde doğrayalım. 10 dakika kadar tuzlu suyun içerisinde bekletip iyice süzdürelim. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirip yağ her tarafına gelecek şekilde iyice karıştıralım. Ben Airfryer'da kızarttım. Sizler isterseniz kızgın yağda da kızartabilirsiniz. Tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Ben kasabıma toplamda 800 gram kadar tavuk göğüs ve kemiksiz pirzola tavuğu karışık olarak küçük kuşbaşı şeklinde doğrattım. Tavuğu üzerine ekleyip yüksek ateşte rengi dönene kadar karıştıralım. Gördüğünüz gibi rengi döndü ve tavuk kendi suyunu bırakmaya başladı. Bu aşamada tavanın kapağını kapatalım. Orta ateşte kendi bırakmış olduğu suyunu çekene kadar kontrollü bir şekilde 10-15 dakika pişmeye bırakalım. Gördüğünüz gibi suyun çoğunu çekmiş, az bir suyu kalmış. Kapağını açtım. Yüksek ateşte kalan suyunu da çektirdim. Suyunu tamamen çektikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyip soğan yumuşayana kadar orta ateşte kavuralım. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ekleyip birkaç dakika kadar daha kavurmaya devam edelim. 1 su bardağı konserve veya donmuş bezelyeyi ekleyelim. Kızarttığımız patlıcanları da ekleyelim. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, birer çay kaşığı kadar pul biber, kekik, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. İyice karıştıralım. Kısık ateşte 3-4 dakika kadar da bu şekilde pişirip ocaktan alalım. Ben toplamda 2 adet taze günlük yufka kullandım. Yufkaların her birini 4 eşit parçaya bölelim. Daha sonra böldüğümüz bir parçasını bir kasenin üzerine yerleştirelim. Kenarlardan kopartarak orta kısmına yerleştirelim. Daha sonra hazırladığımız tavuklu harçtan üzerine ekleyip videoda gördüğünüz gibi yufkanın kenarlarını kapatalım. Ve ters çevirerek kasenin içerisinden alalım. Yağlanmış dikdörtgen borcamın içerisine yerleştirelim. Ve diğerlerini de yine aynı şekilde hazırlayalım. Beşamel sos için 2 yemek kaşığı kadar tereyağını tavanın içerisine alalım. Üzerine 1,5 yemek kaşığı un ekleyip unun kokusu çıkana kadar birkaç dakika karıştırarak kavuralım. İlk etapta 1,5 su bardağı süt ekledim ama kıvamı bana biraz koyu gibi geldi. Biraz daha süt ekledim. Toplamda 2,5 su bardağına yakın süt ekledim. Beşamel sosumuzun hafif akışkan kıvamda olması gerekli. 1 çay kaşığı kadar tuz ekleyip iyice karıştıralım. 2-3 dakika kadar kısık ateşte pişirdiğimiz beşamel sosumuzu ocaktan alalım. Ve her birinin üzerine eşit şekilde yayarak dökelim. Daha sonra 190 derecelik ısınmış fırında orta gözün bir altına yerleştirerek üzeri hafifçe kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişmeye bırakalım. Gördüğünüz gibi üzeri hafifçe kızardı. Fırından alıp üzerine yaklaşık 100 gram kadar rendelenmiş kaşar peynir serpiştirelim. Ve üzerine biraz da kırmızı toz biber serpiştirerek tekrardan fırına verelim. Kaşar peyniri eriyip hafifçe kızarana kadar yaklaşık 10-15 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişmeye bırakalım. Üzeri kızaran yemeğimizi fırından alalım ve sıcak sıcak servis edelim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bugün sizlerle kolay yapımı çıtır çıtır harika lezzetiyle fincanda cevizli kadayıf tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. 3 su bardağı şekeri tencerenin içerisine alalım. Üzerine 3 su bardağı su ve 1 dilim limonu suyunu sıkarak içine ekleyelim. Tencereyi ocağa alalım. Şeker eriyene kadar ara ara karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kaynatalım
ve daha sonra ocaktan alalım. Daha sonra 150 gram ben tereyağı ve margarini karışık olarak kullandım. Yağımızı eritelim. Sizlere ölçü verebilmek için erittiğim yağı su bardağının içerisine aldım. Gördüğünüz gibi bir su bardağından bir parmak eksik çıktı. Üzerini sıvı yağla tamamlayalım. Tam bir bardağı tamamladım. 500 gram tel kadayıfı videoda gördüğünüz gibi tel tel ayıralım. Küçük küçük koparmamıza gerek yok. Sadece yapışık hale gitsin yeterli. Daha sonra üzerine erittiğimiz yağı dökelim. Her tarafına yağ gelecek şekilde iyice karıştıralım. Tatlımızı yapmak için Türk kahvesi fincanı kullandım. Sizler isterseniz minik bir kasede kullanabilirsiniz. Videoda gördüğünüz gibi bir miktar kadayıfı alıp elimizle açarak fincanın içine yerleştirelim. Gördüğünüz gibi orta kısmına bir dolu tatlı kaşığı ceviz ekleyelim. Videoda gördüğünüz gibi fincanın üzerini kapatalım ve parmaklarımızla sıkıca bastıralım. Parmaklarımızla sıkıca bastırarak çevirelim. Bastırıp çevirerek fincanın içerisinden alalım tatlımızı. Bu şekilde yaptığımızda daha sıkı, çok daha güzel oluyor şekli. Ben ters çevirerek çıkarmadım. O şekilde yaparsanız daha gevşek olacaktır. Daha önce yağladığımız dikdörtgen borcama hafif aralıklı olacak şekilde tatlılarımızı yerleştirelim. Daha sonra 175-180 derecelik ısınmış fırında orta gözün bir altına yerleştirerek üzeri kızarana kadar pişmeye bırakalım. Benim fırınımda 35 dakikada pişti. Tatlımızı fırından alalım. İlk sıcağının çıkması için 5 dakika kadar bekletelim. Sıcak tatlıya ılık şerbeti üzerine gezdirerek dökelim. Tatlımızın yumuşamaması için şerbetimizin kıvamı çok önemli. Kaynatma süresine dikkat ederek koyu kıvamlı bir şerbet hazırlayalım. Bu önemli bir püf noktası. Buna dikkat etmezsek tatlılarımız yumuşayacaktır. Benim tatlılarım ertesi güne kaldığı halde halen çıtır çıtır ve çok lezzetliydi. Şerbetini çekene kadar yaklaşık 2 saat kadar bekletelim. Tatlılarımız şerbetini çekti ve soğudu. Ben üzerlerine birer tatlı kaşığı kadar kaymak yerleştirdim ve üzerlerini toz fıstıkla süsledim. Sizler kaymak ve fıstığı servis yapma aşamasında ekleyebilirsiniz. Tam kıvamında lezzetiyle çıtır çıtır tatlılarımız servis için hazır. Bugün sizlerle inanılmaz lezzetiyle sürekli yapacağınız tariflerden biri olacak. Lübnan mutfağına ait köse leban tarifini paylaşmak istiyorum. 1 kilo kabağı iyice yıkayalım ve videoda gördüğünüz gibi sap ve kök kısımlarını keselim. Kısa ve hafif tombik kabaklar kullanırsanız daha güzel olur. Oyma aşamasında kabaklarımız çatlamasın diye videoda gördüğünüz gibi çay tabağının içerisine bir miktar tuzu alalım ve sap kısmını kestiğimiz kabağı tuza batırarak bir kenara alalım. Kabakların hepsini tuzladıktan sonra kabaklarımızı hafifçe kalın olacak şekilde oyalım. Dolma yapar gibi ince değil de dolmadan hafifçe kalın olacak şekilde oyalım. Daha sonra dolma ocağının tırtıklı kısmıyla kabakların kabuklarını sıyıralım. Bu işlemi tırtıklı bir bıçakla da yapabilirsiniz veya kabakları hiç sıyırmadan da yapabilirsiniz. Sıyırdığımız kabakları yıkayalım ve kağıt havluyla kurulayalım. Genişçe bir tavanın içerisine 1-1,5 su bardağı kadar sıvı yağ alıp kızdıralım. Ve kabakları üzerine atarak her iki taraflarını da çevirerek kızartalım. Kızartma aşamasında biraz sıçrayabiliyor, bu aşamada dikkatli olalım. Kızaran kabaklarımızı yağını süzdürerek kağıt havlu serilmiş tabağın içerisine alalım.
Videoda gördüğünüz gibi kabakların içinde kalan suyunu ve yağını da ters çevirip süzdürerek bir kenarda soğumaya bırakalım. İç harcı için 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ tavanın içerisine alalım. Üzerine bir paket yaklaşık 15-20 gram kadar çam fıstığını ekleyelim. Rengi pembeleşene kadar kavuralım. Daha sonra kavrulan fıstıkları yağ tavada kalacak şekilde yağını süzdürerek bir tabağın içerisine alalım. Fıstığı kavurduğumuz yağın üzerine 250 gram kadar orta yağlı kıymayı ekleyip rengi dönene kadar sürekli üzerine bastırıp karıştırarak kavuralım. Kıyma kendi bırakmış olduğu suyunu çekene kadar kavurduktan sonra üzerine 2 adet orta boy yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyelim. Soğanlar yumuşayana kadar birkaç dakika kadar kavuralım. 1-2 diş küçük doğranmış sarımsak ekleyip kavurmaya devam edelim. Lezzet vermesi için 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Sizler kıymanız yağlıysa isterseniz eklemeyebilirsiniz. 1 dolu çay kaşığı kadar kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber ve 1 çay kaşığı kadar tarçın ekledim. Daha önce kavurduğumuz fıstığı da üzerine ekleyelim. İyice karıştırarak ocaktan alalım. Bu arada isterseniz tarçın kullanmayabilirsiniz ama bir kez olsun denemenizi tavsiye ederim çünkü çok yakışıyor. Kıymamız biraz ılındıktan sonra çay kaşığı yardımıyla kabaklarımızı bastırarak dolduralım. İsterseniz elinizle de doldurabilirsiniz. Daha rahat olacaktır. Bastırarak dolduralım ki bol içli olsun. Tüm kabaklarımızı doldurup bir kenarda bekletelim. Bu sırada yemeğimizin yoğurtlu sosunu hazırlayalım. Yayvan bir tencerenin içerisine 3 su bardağı yoğurdu alalım. Ev yapımı yoğurdunuz varsa daha da güzel olur. Üzerine çeyrek çay bardağı kadar un ekleyelim. Tel çırpıcıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım. Suyunu azar azar ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Toplamda 1,5 su bardağı su ekledim. Koyu kıvamlı bir ayran kıvamında olmalı. Tencereyi ocağa alarak kaynayana kadar sürekli karıştıralım. Sürekli karıştırmayı ihmal etmeyelim ki kesilme olmasın. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine 1-2 diş rendelenmiş sarımsak ve yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Ve üzerine çeyrek limonun suyunu da sıkarak karıştıralım. Kaynayan yoğurtlu karışımın içerisine dolmalarımızı ekleyelim. Kısık ateşte kabaklar yumuşayana kadar kapağı açık olarak yaklaşık 15-20 dakika kadar ara ara kabakları çevirerek kontrollü bir şekilde pişmeye bırakalım. Yemeğimiz pişerken üzerinin yağını hazırlayalım. 1 yemek kaşığı kadar tereyağını eritelim. Ocağın altını kapattıktan sonra üzerine 1 çay kaşığı kadar kuru nane, yarım çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ekleyip karıştıralım. Yemeğimizi ben yaklaşık 20 dakika kadar pişirdim. Üzerine hazırladığımız yağı dökerek ocaktan alalım. Eminim ki bir kez denediğinizde harika lezzetiyle kabak sevmeyen birine bile kabak yedirecek favori yemeklerinizden biri olacak. Yemeğimiz servis için hazır. Yemeğimizi servis tabağına alıp üzerine bol miktarda yoğurt sosundan gezdirerek sıcak sıcak servis edelim.
İzmir köfte tarifini paylaşmak istiyorum. Yarım kilo orta yağlı kıymayı yoğurma kabının içerisine alalım. Üzerine 1 adet rendelenmiş kuru soğan, 1 diş rendelenmiş sarımsak, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı galeta unu veya bayat ekmek kırıntısı da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar pul biber, yarım çay kaşığı kadar kekik, yarım çay kaşığı kadar kimyon, 1 çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Tuz ve baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Köftemizi iyice yoğuralım. Dilerseniz bu aşamada ince kıyılmış maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ben kullanmadım. Köftemizi ne kadar iyi yoğurursak o kadar lezzetli olacaktır. En az 5-6 dakika kadar iyice yoğuralım. İyice yoğurduktan sonra eğer vaktiniz varsa üzerini kapatıp bir gece buzdolabında bekletirseniz çok daha lezzetli olacaktır. Veya vaktiniz yoksa 3-4 saat kadar bekletmeniz de yeterli olur. Ben vaktim olmadığı için bekletemedim. Elimizi ara ara suya batırarak cevizden biraz daha büyük olacak şekilde parçalar kopartalım. Daha sonra köftemizin şeklini kolayca verebilmek için elimizi ara ara suya batırarak videoda gördüğünüz gibi parmak şeklinde köftelerimize şekil verelim. Ve köftelerimizin şeklini verdikten sonra üzerini kapatarak patatesleri hazırlayana kadar buzdolabında bekletelim. Ben 3 adet yaklaşık yarım kilo kadar patates kullandım. Sizler isterseniz patates miktarını arttırabilirsiniz. Şekilli doğrama aparatıyla elma dilimi şeklinde doğrayalım. Daha sonra süzgecin içerisine alıp yıkadım. Temiz bir bezin üzerinde kurulayalım. Bol miktarda sıvı yağını tavanın içerisine alıp kızdıralım ve patatesleri üzerine atalım. Her iki taraflarını da çevirerek hafifçe kızarmalarını sağlayalım. Dilerseniz yağda kızartmak yerine patatesleri yağlayarak fırında da kızartabilirsiniz. Kızaran patatesleri kağıt havlu serilmiş tabağın içerisine alalım. Ve aynı tavada yağın fazla kısmını aldım. Tavada 3-4 yemek kaşığı kadar yağ bıraktım. Tavayı biraz ısıtalım ve üzerine köfteleri yerleştirelim. Yüksek ateşte köfteleri ara ara çevirerek mühürlenmelerini sağlayalım.
Bu aşamada köftelerimizi fazla pişirmemize gerek yok. Sadece mühürlenmeleri yeterli olacak. Hafifçe kızaran köfteleri tabağın içerisine alalım. Büyük boy yuvarlak borcamın içerisine köfteleri aldım. Üzerine kızarttığımız patatesleri de ekleyelim. Bir köfte, bir patates olacak şekilde borcamın içerisine yerleştirelim. Ben üzerine çeri domates ve sivri biberle süsledim. Yemeğimizin sosunu hazırlayalım. Yine köfteleri kızarttığım tavayı kullandım. Köftelerden kalan yağın üzerine bir dolu yemek kaşığı domates salçasını alalım. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuralım. Ben üzerine 1,5 su bardağı su ekledim. Çok fazla sulu olmasını istemediğim için sizler daha sulu seviyorsanız 2 veya 2,5 su bardağı kadar su ekleyebilirsiniz. Üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ekledim. Acı seviyorsanız toz biber miktarını arttırabilirsiniz. Sosumuzu 1-2 dakika kadar kaynatıp ocaktan alalım. Ve yemeğimizin üzerine her tarafına gelecek şekilde gezdirerek dökelim. Daha sonra 175-180 derecelik ısınmış fırında yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakalım. Ben üzeri çok fazla kızarmasın diye yaklaşık 15-20 dakika sonra üzerini yağ kağıtla örttüm. Gerekirse sizler de örtebilirsiniz. Pişen yemeğimizi fırından alalım ve sıcak sıcak servis tabağına alalım. Videoda da gördüğünüz gibi harika bir şekilde pişti ve çok lezzetli oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bugün sizlerle nefis lezzetiyle mantar severlerin vazgeçilmezi olacak porsiyonluk mantar graten tarifini paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 600 gram kadar mantarım var. Akan suyun altında hızlı bir şekilde yıkayalım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi orta incelikte olacak şekilde doğrayalım. Tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyip hafifçe yumuşayana kadar kavuralım. Üzerine 4-5 adet çekirdekleri temizlenip doğranmış sivri biberi ekleyelim. Ve 2 adet orta boy kapya biberi de çekirdeklerini temizleyip küçük küpler halinde doğrayıp ekleyelim. Biberler de hafifçe yumuşayana kadar kavurmaya devam edelim. Daha sonra üzerine doğrayıp hazırladığımız mantarı ekleyelim. Yüksek ateşte ara ara karıştırarak kavuralım. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Mantarımızı kavurmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi mantar kendi suyunu bıraktı. Bırakmış olduğu suyunun tamamını çekene kadar kavurmaya devam edelim. Suyunu çeken mantarımızı ocaktan alalım. Ben porsiyonluk güveç kaplarda hazırladım. Kaplarımıza eşit şekilde bölelim. Sizler isterseniz büyük boy borcamda da yapabilirsiniz.
Gördüğünüz gibi 5 adet güveç kabına eşit şekilde böldüm. Mantarımız bir kenarda beklerken üzerinin beşamel sosunu hazırlayalım. 2 yemek kaşığı kadar tereyağını eritelim. Üzerine 2 yemek kaşığı un ekleyelim. Tepeleme olmasın. Unun kokusu çıkana kadar birkaç dakika kadar kavuralım. Daha sonra sürekli karıştırarak sütünü azar azar ilave edelim ki topaklanma olmasın. Ben toplamda 2,5 su bardağı süt ekledim. Beşamel sosumuzun akışkan bir kıvamda olması gerekli. Sizler de gerekirse süt miktarını arttırabilirsiniz. 1 çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Kısık ateşte birkaç dakika kadar kaynatıp ocaktan alalım. Daha sonra güveç kaplardaki mantar sotelerimizin üzerine beşamel sosumuzu eşit şekilde bölüştürelim. Daha sonra her bir kabın üzerine birer tutam kadar rendelenmiş kaşar peyniri yerleştirelim. Daha sonra 200 derecelik ısınmış fırında kaşar peynirleri eriyip hafifçe kızarana kadar pişmeye bırakalım. Benim fırınımda yaklaşık 20 dakikada üzerleri kızardı. Fırından alalım. Harika lezzetiyle gratenlerimizi sıcak sıcak servis edelim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İlginiz için ve özellikle videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler.